Trendle savaşma, kazan. Bir an hayal et. Dalgalı bir denizdesin. Dalgalar senin yönüne doğru akıyor. Ama sen, ben tersine kürek çekerim diyorsun. Ve sonuç? Yoruluyorsun. Su yutuyorsun ve sonunda o dalga seni sürüklüyor. Borsada da aynısı olur. Trend yukarıysa ona katılan kazanır. Trend aşağıysa tersini yüzen boğulur. Ben de bir zamanlar trendle savaşanlardandım. Bir hisse düşüyordu. Artık buradan döner dedim ama düşüş devam etti. 3 gün sonra grafikteki o kırmızı mumlar sanki benimle alay ediyordu. Trend senin dostundur sözü o gün beynime kazındı. Çünkü borsada savaş değil, senkron kazanır. Bugün bu maddeyi açıyoruz. Trendle dost olmayı, ona karşı gelmemeyi. Çünkü piyasa seninle değil, kendi yönüyle ilgilenir. Borsada trend, eğilim, fiyatların genel yönünü gösterir. Yukarı boğa, aşağı ayı ve yatay kararsız. İşin acı gerçeği şu, trendle savaşanların çoğu para kaybeder. Benim hikayem şöyleydi. 2021'de bir çimento hissesi vardı. Günlerce yükselmişti ama ben artık çok çıktı, düşer dedim ve short, kısa pozisyon açtım. Ertesi gün artı %7, sonraki gün artı %10. Ben zarardayım ama trend hala yukarı. O gün anladım. Piyasayı tahmin etmeye çalışmak, tsunami'ye karşı duvar örmek gibi. Peter Brandt der ki, trendle savaşma, onunla dans et. Bu sadece bir slogan değil, borsadaki en sade ama en ölümcül gerçeğin özeti. Gerçek hayat örnekleri, trend kazandırır, tersine giren kaybeder. 1. Tesla. 2020-2021 boğa trendi. Artık çok çıktı diyenler treni kaçırdı. 2020'nin ortalarında Tesla hissesi $55'dı. O dönemde herkesin ağzında aynı cümle vardı. Bu hisse çok şişti, artık düşer. Sonuç 2021'in başında fiyat $300 geldi. Yani %550 yükseliş. Kısa vadeli düşüşlerde paniğe kapılanlar erkenden çıktı. Çok yükseldi diyenler ise hiç girmedi. Ama trendin gücünü anlayanlar, Elon Musk'ın hikayesini değil, grafiğin dilini okuyanlar o trendin dalgasına bindi ve hayatlarını değiştirdi. Ben o dönemde Tesla'yı izliyordum ama girmedim. Çünkü bu kadar çıkmış hissede artık risk çok dedim. Bugün o kararı düşündükçe şunu diyorum. Trendle değil, korkularımla hareket etmiştim. Piyasa korkakları cezalandırır, sabırlıları ödüllendirir. Ders. Trend devam ettiği sürece çok yükseldi demek, kazanan trene binmemek için bahane üretmektir. Piyasanın yönü senin hislerinden güçlüdür. 2. Borsa İstanbul. 2022-2023 boğa trendi. Sabırlı kalanlar servet yaptı. 2022'nin başlarında Borsa İstanbul endeksi 2000 seviyesindeydi. Ekonomik belirsizlik, enflasyon, küresel kriz, herkes artık buradan düşer diyordu. Ama trend yukarıydı. 2000'den 5000'e kadar çıktı. Yani sadece endeks bile %150'nin üzerinde kazanç sağladı. Fakat bu dönemde ilginç bir şey oldu. Her küçük geri çekilmede binlerce yatırımcı panikle satıyordu. Bu sefer çöküyor dediler. Oysa trend hala dimdik ayaktaydı. Ben o dönemde forumlarda gördüm. Herkes artık balon diyordu. Ama balon değil, trendti. Yatırımcıların büyük kısmı 2500-3000 aralığında sattı. 5000'e giden yolda ise kenardan izlediler. Bazıları yeniden girmek istediğinde fiyat zaten tepelerdeydi. Fırsat geçmişti. Ders, trendle kalmak borsanın en zor ama en kazançlı disiplinidir. Küçük düzeltmeler seni korkutmasın. Çünkü boğa piyasasında düşüşler sadece nefes molasıdır. 3. Kripto ayı piyasası. 2022 ucuzladı diyenler en pahalı bedeli ödedi. 2022 yılı kripto tarihinin en acı yıllarından biriydi. Bitcoin $69.000'dan $15.000'a indi. Ama ilginçtir. Her düşüşte insanlar aynı şeyi söyledi. Artık dip burası. Daha nereye düşecek? Trend ise aşağıydı. Hem teknik hem psikolojik olarak çöküş trendi. Luna Coin bir haftada %99.99 eridi. FTX'in FTT token'i battı. Celsius çöktü. Binlerce yatırımcı birikimini sıfırladı. Hepsinde aynı hata vardı. Trendin aşağı olduğunu kabullenmemek. Benim tanıdığım bir trader Luna $30'ken ucuzladı diyerek alım yaptı. 3 gün sonra Luna'nın fiyatı $0,01'a indi. Bu kadar düşmezdi dedi ama düştü. Çünkü piyasa mantıklı davranmaz, trendle davranır. Trend aşağıysa
Ucuz kelimesinin anlamı yoktur. Ucuz dediğin şey bir sonraki gün daha ucuz, bir hafta sonra bedava olabilir. Ders, trend aşağıyken fırsat aramak, yanmakta olan bir binada hazine aramak gibidir. Kurtulmak istiyorsan önce yangından çık, sonra fırsat bak. 4. Piyasa psikolojisinin gerçeği. Trendin düşmanı insan beyni. Trendlerle savaşmamızın nedeni grafikler değil, beynimizdir. İnsan zihni çok çıktı, düşer veya çok düştü, döner gibi varsayımlarla çalışır. Ama piyasa bu kalıpları umursamaz. Piyasayı yöneten güç momentumdur. Momentum varsa fiyatlar kendi enerjisiyle devam eder. Yatırımcı bu enerjiyi şans veya balon sanır ama aslında bu bir psikolojik döngüdür. Yükseliş trendinde piyasa coşku üretir, düşüşte panik. Bu duygusal sarmalda kaybolan yatırımcı trendi değil hislerini izler. İşte o yüzden trend senin dostundur. Sözü aslında insanın kendi egosuna karşı bir uyarıdır. Çünkü trendi görmek için grafik değil, ego filtresi gerekir. Sonuç, trendle dost olan zamanla kazanır. Tesla, Borsa İstanbul, Bitcoin, Luna hepsi aynı dersi verir. Trend bir dil konuşur, onu anlayan kazanır. Bu piyasalarda en büyük farkı teknik bilgi değil, sabır ve kabullenme yaratır. Trendin yönü ne olursa olsun, yukarı ya da aşağı, sen onunla savaşmadığın sürece o seni ödüllendirir. Unutma, piyasa değil, trende karşı gelmek kaybettirir. Nasıl kazanacaksın? Trendle dost olmanın 5 altın adımı. 1. Trend çizgisini oku. Piyasanın nabzını hisset. Grafiğe baktığında o çizgiler sadece geçmişi değil, geleceğin olasılığını da gösterir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar piyasanın kalp atışıdır. Piyasa bu çizgilerin üzerindeyse piyasa yukarı yönlü nefes alıyordur. Yani boğa trendindesin. Altındaysa nefes daralıyor, ayılar sahnede. Benim hatam şuydu, fiyat 200 günlük ortalamanın altına sarkmıştı ama ben döner dedim. Dönmedi. Çünkü trendi okumak istememiştim. Sana kazandırır. Doğru yönü seçmeyi öğrenirsin. Dalganın önüne geçmek yerine onun sırtına binersin. Piyasayla kavga etmez, onunla birlikte akarsın. Unutma, grafikteki o çizgi senin düşmanın değil, pusulandır. 2. RSI ve MACD'yi kullan. Duygularını değil, veriyi dinle. RSI göreceli güç endeksi ve MACD fiyatın momentumunu ölçen iki kritik göstergedir. RSI 70'in üzerinde ise piyasa aşırı alımda, 30'un altında ise aşırı satımda. Ama buradaki tuzak şu: RSI 30, o zaman alayım deme. Çünkü düşen trendde RSI haftalarca 30'un altında kalabilir. MACD ise iki ortalamanın farkına bakar. Kesin bir yön değişimi için MACD'nin sıfır çizgisinin üzerindeki kesişimini bekle. Ben MACD'yi dikkate almadan girdiğim bir işlemde momentum dönüyor sandım ama fiyat daha da çöktü. Sana kazandırır. Duygusal reflekslerle değil, veriye dayalı sistemle hareket edersin. Hissediyorum değil, ölçtüm dersin. O an duygular değil, istatistik senin rehberindir. 3. Kısa vadeyi unutma. Dalga gürültüsüne takılma. Trendle dost olmak günlük gürültüye değil büyük tabloya odaklanmaktır. Bir hisse 2 gün düştü diye paniklemek yağmuru fırtına sandığın andır. Oysa büyük trend hala yukarı olabilir. Benim en büyük hatam 3 günlük düşüşte elimdeki hisseleri satmaktı. 3 hafta sonra fiyatı %20 artmıştı. O an anladım. Trend zamanla ölçülür, saniyeyle değil. Sana kazandırır, sabırlı olmayı öğretir. Fırtınalar seni sarsmaz, küçük geri çekilmelerde paniklemez, trendin ana yönüne sadık kalırsın. Borsa bir sprint değil, maratondur. Hızlı kazanan değil, istikrarlı kalan kazanır. 4. Trend dönüşünü bekle. Erken giren kaybeder kuralı. Bir trendin döndüğünü zannetmek en pahalı hatalardan biridir. Gerçek dönüş teknik onayla gelir. Fiyatın direnç üstüne çıkması, hacim artışı, ortalamaların kesişmesi. Ben defalarca artık buradan döner dedim ama fiyat daha da düştü. Çünkü ben trendi değil, umudu takip ediyordum. Piyasa bir gemi gibidir. Yönünü bir anda değiştirmez. O dönüş sinyalini sabırla bekle. Sana kazandırır. Yanlış zamanda giriş yapmazsın. Sinyali beklediğinde hem riskin azalır hem de başarı ihtimalin artar. Unutma, borsada erken girmek geç girmekten daha zararlıdır. Çünkü trendin yönü netleşmeden atılan her adım kumardır. 5. Egoyu bırak. Ben haklıyım diyen kaybeder. Borsada en büyük düşman ne piyasa, ne algoritmalar, ne de büyük oyunculardır. En büyük düşman egodur. Bir pozisyon açarsın, zarar eder ama bu döner dersin. Çünkü yanıldığını kabul etmek zor gelir. Ben bir hissede aylarca bekledim. Sadece ben haklıyım diyebilmek için. Sonuç zaman kaybı, sermaye erimesi.
Gerçek yatırımcı haklı çıkmak değil, kazançlı çıkmak ister. Sana kazandırır. Gerçekle kavga etmezsin. Zarar ettiğinde çıkmayı bilir. Trendin yönü değiştiğinde fikrini değiştirirsin. Piyasa haklı olduğun için sana kazandırmaz. Piyasa onun kurallarına saygı duyduğun için kazandırır. Ekranda bir grafik hayal et. Fiyat yukarı doğru kıvrılıyor. Yeşil mumlar birbiri ardına uzuyor. Sen o anda çok çıktı satayım diyorsun. Ama fiyat yukarı gidiyor. Sen aşağıda kalıyorsun. Bu görüntüyü videoda göstereceğim. Dalganın yönünü izlemekle tersini yüzmek arasındaki farkı gözünle göreceksin. Trend senin dostundur. Ona sırtını dönersen seni denize atar. Sonuç, piyasayla savaşma. Onunla dans et. Trend senin dostundur sözü, borsanın yazılı olmayan anayasasıdır. Borsa, sabırlı ve trendle barışık yatırımcıları ödüllendirir. Ben geçmişte trendle savaşarak para kaybettim. Sen aynı hatayı yapma. Bir sonraki bölümde gördüğünü gör, hayal kurma diyeceğiz. Çünkü borsada hayal değil, veri kazanır. Videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Yorumlarda senin trendle yaşadığın en büyük hatayı yaz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni anlatırım. Görüşürüz.